ve kaldığımız yerden devam edelim. Güngör Bey, siz böyle reklama gitmeden önce çok kısacık bir cümle kurmuştunuz. İstihbarat örgütünün elindeki arşivler nerede acaba? Suriye İstihbarat Örgütü'nün demiştik. Buyurun, cümlenizi tamamlayın, sonra yeni bir başlık açalım. El-Muhaberat sıradan bir istihbarat örgütü değil. Suriye şöyle tanımlanırdı Esad döneminde. Sonuçta istihbarat devleti. Yani istihbarat bütün devletin DNA'larına kadar sızan, bu 60 yıllıkta bu şekilde. Bunun arşivinin birden işte yeni yönetim bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Zaten istihbaratın durumu da açıklayacak değiller. Ama sorgulanması gereken soru El-Muhaberat PKK, El-Muhaberat İsrail, El-Muhaberat İran ilişkileri ve bu arşivdeki gerçeklikler. Belki de bizim ulusal güvenliğimizi ya da bölgesel güvenliği ilgilendiren birçok belge burada vardır. Bunun peşi bırakılmayacaktır. Bunu da belirteyim. Bu PKK arşivi özellikle El-Muhaberat'ta var olan şüpheliler diyelim. İlk 3 ülke akla geliyor. İsrail, Rusya ve İran. İran. Ya da el-muhaberatçılar bunları saklamış da olabilir. Ya da bir kısmını yok etmiş de olabilir. Yeni istihbarat şefi göreve başladı. Belki ileriki günlerde bunlarla ilgili bilgiler çıkabilir. Bu arşivler çok önemli. Şimdi Putin demişken, daha doğrusu Putin demediniz de ben içimden diyorum Putin'i. Siz Rusya demişken Putin'e geçelim istiyorum. Ukrayna'ya geçelim. Çünkü konuşmamız gereken önemli bir konu. Artık yani Şubat'ın 24'ü olduğunda yeni bir yıl bitecek savaşa dair ve hala kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki zaman geçtikçe tıpkı Gazze'de olduğu gibi ne yazık ki konuşulması birazcık sekteye uğruyor gibi. Değil mi? Yani Ukrayna Şimdi Putin Ukrayna ile ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız dedi. Böyle bir açıklaması var. Şimdi Putin'de şöyle bir gözlem var. Trump'ın seçileceğini anlayınca daha seçim olmadan bu ateşkes başlığını çok konuştu. Yani eskiden konuşmalarında bu kadar ateşkes yok. Her ülkesini ziyaret eden başbakan, devlet başkanından sonra yaptığı açıklamalarda bir ateşkes başlığı var. Derken bu şimdi böyle hani ılımlı bir cümle koyuyor kenara. Bize diyor ki hani füzeler vardı ya, Oreşnik füzeleri. O da duruyor ama diyor. Yani onları bir blöf olarak elinde güç. Şimdi şöyle 4 yıl olacak savaş. Ne kadar süper güç olsa da bu savaş Rusya'ya da yoruyor. Tek taraflı bakmayalım. Ukrayna'yı darmadağın ettiler. Ama kendisini de yoruyor ve izole edilmiş bir Rusya'dan söz ediyoruz. Ekonomisini de yoruyor. Bir de benim bir işgal. Bunu ben yayınlarımda söylemeye çok dikkat ediyorum. Neyi? Rusya egemenliğini tanıdığı ve güvenlik garantisi verdiği bir ülkeyi işgal ediyor. 1994'te Budapeşte belgesiyle nükleer başlıkları alma şartıyla biliyorsunuz Ukrayna Rusya'ya iade etti elindeki nükleer başlıkları. O Rusya Federasyonu devlet olarak, onunla ilgili ilginç bir şey diyeceğim. Devlet olarak Ukrayna'ya sana saldırmayacağım, benden sana zarar gelmez garantisi verdi. Bu soruldu Ayhan Hocam Putin'e. Ne dedi biliyor musunuz? Budapeşte belgesinde benim imzam yok dedi. Onun altına ben imza atmadım dedi. İşte Kırım aldı 2014 yılında, işgal etti. Luhansk, Donetsk ve Odessa hattına kadar Herson dahil uzanan bir işgali var. Şimdi Putin ateşkes için şunu istiyor. Slovakya'nın ev sahipliğinde yaparız dedi ya. O Slovakya gerçekleşir mi sizce yakın vadede? Hayır. Söylemden öteye gitmez mi? Başbakanının ziyaretinden sonra söyledi. Yani bir nerede olacağı daha erken, ondan diyorum. Yani olabilir de. Çünkü bir ateşkes iklimi yok. Ukrayna'nın ateşkes görüşmelerini kabul etmesi gerekir. Ukrayna şu anda ateşkes görüşmeleri için Rusya işgal ettiği her yerden çıkacak. Ben ondan sonra görüşürüm. Kırım ne olacak? Yani Kırım, Ukraynalılar da söyleyeyim yani bu yanlış anlaşılmasın da Rusya'nın kolay kolay Kırım'dan çıkmayacağını biliyorlar. Putin her şeyden vazgeçer de Kırım'dan vazgeçmez. Kırım askeri ve stratejik olarak farklı bakıyor. Yani Kırım Karadeniz'deki miğferi onun için. Askeri miğferi. Orayı bırakmak istemiyor. Öyle bir stratejileri var. Trump dönemiyle ilgili bu ateşkesi daha çok olacağız. Putin şöyle ama bakın neydi? Fico. Başbakan Fico'nun ziyaretinden şunu söylüyor. Bize diyor ABD'liler önceki gibi 14 yıl 15 yıl NATO'ya almayalım diye gelirlerse bunu da kabul etmeyiz. Aynen, tam cümlesini söyleyeyim size. Biden daha önce Ukrayna'nın NATO üyeliğini 15 yıl ertelemeyi teklif etmişti. Eğer Trump'ın planında buysa kabul etmeyiz dedi Putin. İşte tamamen diyor bize garanti verilecek. Yani NATO'ya alınmayacağına dair garanti verecek. Ben 20 Ocak'tan itibaren daha netleşeceğini, tabii Ukrayna tarafı açısından da bakmak lazım. Bir de unutmamak için Sümeyye Hanım, Ukrayna Savaşı'nı İngiltere'yi unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha etki olan bir İngiltere var. Sonuçta Dolmabahçe'deki ön anlaşmayı, heyetlerin anlaşması liderlerin onayına gidecekti. Engelleyen dönemin İngiltere Başbakanı Johnson.
Yani bu bir ateşkes konuşacaksak her zaman bir şey diyeyim. İngiltere ne yapacak? İngiltere bu ateşkes istiyor mu? Yani İngiltere Kiev siyasetinden ABD'den daha etkili. Alacağı kararlar açısından söyleyeyim. Ama 2025'te Putin'in de bir öngörüsü var. Bilmiyorum onu okudunuz mu? Bu geçen yaptığı bir açıklamada Hangisi? Zelenski gidecek diyor 2025'te. Yani o da öyle iddialı. Kendisi kalacak mı acaba? Putin bilmiyorum yani Rusya'da darbe olur mu? Yani onu da sormak lazım. Yani geçen Yok Rusya... o anlamda söylemedim. Aynen şimdi Hakan da bana hatırlattı. Mete Bey. Mete Bey'in kulaklarını çınlatıyoruz. Bilmiyorum biz izliyorsa selam söyleyelim kendisine. Mete Sohtoğlu dedi ki hiç belli olmaz. Hiç bir gün belli bir olmaz. suikaste uğrayabilir. Olabilir. Yani Yani bir darbeden bahsetmiyoruz. Evet, bir gün bir darbe, otel suikastı. odasında çayına ilaç atılabilir dedi. Şimdi geçen Bakü'ye Ayhan gittim. Hocam güldünüz soracağım Bakü'ye size. gittim. Kısa keseceğim. Ayhan Bey daha Ya buyurun lütfen devam detaylı edin. yorumlar alacağız. Şimdi Bakü'ye gittim. Can Azerbaycan'a. Rusya Federasyonu'ndan gelen bir arkadaşım. Orada araştırmalar yapıyor. Sizle konuştuğumuz gibi böyle kritik yaptığımız gibi bir sohbet yaptık. Keyifli bir sohbetti. Birçok şey anlattı. Bir şey sordum. Dedim işin içindesin. Moskova'yı da takip. Rus halkının Ukrayna Savaşı'nda yani bu 3,5-4 yıllık zaman diliminde geçiyorum. Putin'e desteği azaldı mı dedim. Sonuçta çocukları gidip ölüyor. Ne dedi? Aksine arttı dedi. Putin böyle bir dedi. Yani içeride böyle bir karakter dedi. Neden? Çünkü dedi Rusların ciddi bir kısmının, blokunun bir kısmında kafalarının altını kaza Sovyet çıkıyor dedi. Putin dedi büyük Sovyet rüyasını oynuyor dedi. Çarlar hata yaptı diyor. Sovyetler dağılmaması gerekiyor. Bir yerlerinde var. Hani var ve Putin aslında bu kadar Rusya'nın başında durabilmesi o damara oynuyor dedi. O damara oynuyor. Ama bunun da bir başa baş noktası var. Yani ben Mr. Trump diyorum. Mr. Trump gelecek konuşacağım diyor. Bu savaş devam etmeyecek diyor ama ilginç bir karar aldı Trump'ın ekibi. Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini açıkladılar. Bunu unutmamak lazım. Geçen açıklamalarında var. Onun için yani yeni yıl çok şeye evrilebilecek bir döneme giriyor. Yani Putin gider mi gitmez mi onu bilmiyorum. Gaybı yalnızca Allah bilir. Tabii ki. Tabii dünyada bir tek olmaz. Her şey olabilir. Doğru. Olabilir. Ülkemiz açısından yani kendi jeopolitiğimiz açısından Ukrayna Savaşı'nın bitmesi gerekir. Bir örnek verdim ben. Biz yakın zamanımızda bakın iki eksendeyiz. Kuzeyde iki komşumuz, Ukrayna ve Rusya bizim hava komşumuz. Kara sınırımız olmasa deniz ve hava sınırlarımız var. Kanlı bir savaşa giriştiler. Yine aşağıda en büyük sınırımız olan güney hattımızda Suriye'de de 13 yıla aşan kanlı bir iç savaş yaşadık. Biz bunun merkezinde olan bir ülkeyiz. Etkileniyoruz, her türlü etkileniyoruz. Türkiye'nin güvenliği ve pozisyonu için, mevcut pozisyonu için Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ve sonlanması gerekir. Dünyanın gerginliklerinin azaltılacağı bir iklime girmesi gerekir. Herkesin de çok ilginç, Ayhan Hocam, dünyada en fazla sorunu çıkaran ülke olan ABD'de ne başkanından umut ediyor bir kısmı. Trump gelecek, dertler bitecek diye bir ümit dünyası var, yazılıp çiziliyor. Ben o kadar ümitli değilim. Yani gelelim, yaptıkları adımlara bakalım. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi siz konuşuyorduk samimi bir ortamda dediniz ya hani oyu düştü mü düşmedi mi? Düşmez tabii çünkü hani başka bir konu başlığı açmak için söylemiyorum kesinlikle. Aklıma gelmişken belirtmek istedim. Netanyahu'nun oylarının %25'lere indiğini, 20'lere indiğini konuştuğumuz günlerde sonra ne oldu? Lübnan'daki hareketliliğin ardından 60'lara çıktı. Ki Netanyahu'nun ne kadar istenmeyen bir lider olduğu da yadsınamaz bir gerçek. O yüzden hani Putin'in oylarını düştüğünü hiçbir zaman herhalde kimse de düşünmüyordur. Siz ne dersiniz Ayhan Hocam? Rusya-Ukrayna meselesi çok ciddi bir uzlaşı noktaya, yakında bence tam tersine ciddi bir şekilde bir kartopu misali giderek büyüyerek, giderek tırnak içerisinde çirkinleşerek devam ediyor. Şimdi burada notlarımı aldım. Peki niye bu cümle? Yani niye biz işte Slovakya'nın hani olduğu bir yerde biz bir anlaşmaya hazırız? Olabilir ama bana bu şartla gelmeyin, şu şartla gelin gibi. Sanki yarın bir gün bir imza atılabilir, bir anlaşmaya gidilebilir. Bu savaşı sonlandırabilirmişçesine açıklama niye? Sümeyye Hanım, devletler bu tarz savaşları sürdürürken sürekli bir yandan da biz aslında barışa açığız mesajı verirler. Bu yani buradan bir şey elde edebilmek adına mı? Tabii bu diplomatinin bir yani şöyle biz savaş yanlısı değiliz. Savaşı biz devam ettirmiyoruz. Tamam. İmajını verebilmek, algısını oluşturmak için biz her zaman barışa açığız mesajı verilir. Yani bu mesajlar yıllardır veriliyor zaten. Çeşitli defalarca denendi. Burada
farklı olarak bir başka bir yeni bir değişken olarak Trump'ın seçilmesi var. Trump'ın seçilmesinden sonra yeni bir masa kurulabilir. Eğer Trump tabii ki kendi güvenlik bürokrasisini, kendi ordusunu vesaire ikna edebilirse. Ancak orada Rusların Donbas bölgesinde elde ettiği büyük bir toprak var, büyük bir alan var. Bunları geri vermek istemiyor. Diğer taraftan Ukrayna ve Ukrayna'yı destekleyen mevcut Batı ittifakı da o toprakları geri almak ve Rusya'ya giriştiği işgalin bedelini ödetmek istiyor. Ve ben burada halen iki tarafında, yani ben iki taraf derken Ukrayna ve Rusya demiyorum. Rusya ve Ukrayna'yı destekleyen Batı bloğunu kastediyorum. Bir uzlaşıda ortak bir noktada buluşmuş değil. Bakın şimdi hani işler tırnak içerisinde çirkinleşiyor dedim ya Sümeyye Hanım. 17 Aralık'ta Moskova'da yardımcısıyla birlikte Korgeneral Igor Krylov bir suikaste uğradı. Korgeneral Igor Krylov kim? Rusya'da nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma komutanı. Böyle biraz geriye gidelim. 3-5 hafta bir ay öncesine. Rusya'nın o sizin bahsettiğiniz uzun menzilli füzeleri, istersek ucuna nükleer başlıkla takarız tehdidi. Tabii. Orada bir balistik füze saldırısından bir süre sonra biz neyi gördük? Nükleer silahlarından, bu biyolojik kimyasal silahlardan savunmasından sorumlu Korgeneral'in Moskova'da Rusya'nın göbeğinde suikaste kurban gittiğini ve bunu da Ukraynalıların çekip yayınladığını gördük. Bakın 17 Aralık'ta bu ay. Peki 17 Aralık'tan 3 gün sonra ne oldu? Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden bir ülke Almanya'da Magdeburg'da Christmas markete, Noel marketine bir saldırı, terörist saldırı gerçekleşti. Şurada birkaç gün önce. 5 kişi hayatını kaybetti, 200'e yakın yaralı var. Ve saldırgana baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Herkes tabii ki hemen DAEŞ vesaire dedi. İşte Amerika'nın tekrar DAEŞ'i Suriye'de böyle bir pazarlama, PKK, YPG destek için bir meşruluk kazandırma meseleleri varken tabii ki herkes ilk aşamada DAEŞ'e odaklandı. Ama saldırganın Suudi Arabistan kökenli, 2006 yılından beri Almanya'da yaşayan doktor ve daha da önemlisi İslam karşıtı, İslam karşıtlığından daha da önemlisi AfD, Almanya'daki aşırı sağ partisi destekçisi olduğunu gördük. Yani Avrupa'da son belki 5-10 yıldır yapılan saldırıları gerçekleştiren profilden bambaşka bir profil. Ben de kendim o terörizm, radikalleşme meselesini araştırdığım için kendim süreci biraz okuduğumda şöyle bir kanıya, sezgiye vardım. Bu normal batılı istihbaratların gerçekleştirdiği bir saldırıya benzemiyor. Dolayısıyla bana sorarsanız Moskova'daki Korgeneral Igor Krylov'un rövanşını almak isteyen Rusya'nın Almanya'nın içlerinde Magdeburg'da yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu bir saldırı olabilir. Bu benim sezgim. Mi? Tamam. Evet. Bu okumamı da neye göre yaptığımı söylüyorum. Şöyle bir ek bilgi daha vereyim. Bakın Almanya'daki AfD'nin ve diğer aşırı sol parti BSV'nin en büyük destekçisinin Rusya olduğuna dair ciddi iddialar da var. Bunu Alman hükümeti de, Alman kanalları da yapıyor. Yani sanki Rus tarafından Rusların yönlendirmiş olduğu bir terörist saldırı olabilir. Tabii ki elimde net bir delil yok ama bu bana şunu gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşı belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş döneminde dahi görmediğimiz ciddi bir mesele. Ben o yüzden kendi öğrencilerimle de işte Türk dış politikası vesaire konuşurken veya farklı platformlarda bu meseleleri dilendirirken bu kadar geniş çaplı bir savaş yok. Yok. Bir de çok önemli. Biz mesela doğal olarak Filistin meselesini, Suriye meselesini konuşuyoruz ama inanın bana Sümeyye Hanım, Avrupalılar için veya NATO için Ukrayna-Rusya savaşına kıyasla Filistin meselesinin, Suriye meselesinin neredeyse hiçbir önemi yok.